Bazı arabalar vardır seni hızlı hissettirir. Bazıları vardır seni güçlü hissettirir. Ama bazıları seni sınar. BMW M3 işte onlardan biri. Kimine göre gelmiş geçmiş en iyi sürücü arabası, kimine göre artık ruhunu kaybetmiş bir rakam makinesi. Peki ya gerçek hangisi? BMW gerçekten değişti mi yoksa biz mi eski BMW'leri romantize ediyoruz? Bu videoda BMW'nin uçak motorlarından başlayıp M3 efsanesinin neden hala kavga konusu olduğuna kadar gideceğiz. Hadi başlayalım. Bazı markalar vardır, onları sadece yaptıkları arabalarla tanırsın. Bir modelini bilirsin, bir posterini asmışsındır, belki hayalini kurmuşsundur. Ama bazı markalar vardır ki ne yaptıklarını anlamak için nereden geldiklerini bilmen gerekir. Bu hikayede tam olarak öyle başlıyor. Çünkü bu marka otomobil yapmak için kurulmadı. Hatta başta yerde bile değildi. Gözü gökyüzündeydi. 1910'ların Almanya'sını düşün. Sanayi yeni hızlanıyor, motor hala gelecek demek. 1916 yılında kurulan Bayerische Motorenwerke yani Bavyera Motor Fabrikası adından da anlaşılacağı gibi sadece motor üreten bir fabrikaydı. Ama bu motorlar arabalar için değil, uçaklar içindi. Birinci Dünya Savaşı sırasında üretilen şeyler yüksek devirli, dayanıklı, hassas makinelerdi. Bugün hala anlatılan o meşhur logo hikayesi, pervane muhabbeti birebir doğru olmasa bile şunu çok net anlatır. Bu markanın genlerinde en başından beri mekanik disiplin vardı. Ama tarih romantik davranmaz. Savaş bitti, Versay Anlaşması imzalandı ve Almanya'ya çok net bir yasak getirildi. Uçak üretemezsin, uçak motoru da yapamazsın. Bir anda yapılan her şey anlamsız hale geldi. Bir şirket için bundan daha sert bir kırılma noktası düşünmek zor. Burada çoğu hikaye biterdi. Ama onlarınki bitmedi. Ekip şunu söyledi. Tamam, uçak yapamıyorsak başka bir şeye motor yaparız. Ve gözleri motosikletlere döndü. 1923'te çıkan R32 bugün bile tanınan Boxer mimarisinin temelini attı. Bu tesadüf değildi. Daha o günlerde bile denge, motor yerleşimi ve sürüş hissi üzerine kafa yoruluyordu. Bir süre sonra şu gerçek ortaya çıktı. Büyümek istiyorsan otomobile girmek zorundasın. Ama ortada büyük bir problem vardı. Sıfırdan otomobil geliştirecek para yoktu. Çözüm hazırdı. Austin 7 modelini Dix adıyla üreten küçük bir fabrikayı Fahrzeugenfabrik Eisenach yani Eisenach araç fabrikasını satın almak. Yani yaptıkları ilk otomobil aslında özgün bir tasarım değildi. Ama önemli olan bu değildi. Bu arabalar sayesinde şunlar öğrenildi. Şasi nasıl çalışır? Süspansiyon neyi değiştirir? Ağırlık dağılımı neden önemlidir? Ve en önemlisi bir otomobil sürücüyle nasıl iletişim kurar? O andan itibaren otomobil sadece bir ulaşım aracı olarak görülmedi. Mekanik bir bütün haline geldi. Sonra tarih bir kez daha sert davrandı. İkinci Dünya Savaşı patladı. Tekrar uçak motorlarına dönüldü ve savaş bittiğinde fabrikalar bombalanmıştı, üretim durmuştu, ülke yerle bir olmuştu. Bu noktada artık mesele başarı değil, hayatta kalmak. 1950'lerde işler hiç iyi gitmedi. Lüks denendi, tutmadı. Küçük arabalar yapıldı, para kazandırmadı. Hatta bir dönem bugün ezeli rakip olarak gördüğümüz Mercedes'in bu markayı satın alması ciddi masadaydı. Tam o noktada çok kritik bir karar alındı. Biz en ucuz olamayız, en lüks de olamayız ama sürüşte farklı olabiliriz. 1960'larda çıkan Neue Klasse modelleriyle birlikte yön netleşti. Bu arabalar dengeliydi, arkadan itişliydi, direksiyon hissi ön plandaydı ve İlk kez şu cümle yüksek sesle söylendi. Biz sürücü için araba yapıyoruz. Bu cümle ileride M harfine dönüşecek zihniyetin temeliydi. Bu hikaye lüksle başlamadı. Statüyle hiç başlamadı. Motorla başladı. Savaşla bölündü. Yasakla yön değiştirdi. İnatla ayakta kaldı. Ve sonunda tek bir noktada toplandı. Sürüş hissi her şeydir. Bugün M dediğimizde akla gelen her şey belli. Güç, prestij, biraz ego. Ama bu harf baştan böyle bir anlam taşımıyordu. Ortada bir pazarlama fikri yoktu. Bir logo çalışması hiç yoktu. Hatta sivil otomobiller bile öncelikli değildi. Ortada sadece bir zorunluluk vardı. Yarışma. 1960'ların sonuna gelindiğinde marka artık şunu net şekilde biliyordu. Sürüş hissi bizim farkımız. Ama bunu anlatmanın tek bir yolu vardı. Pist. O dönemin otomotiv dünyasında kural basitti. Eğer pistte yoksan sokakta ciddiye alınmazsın. Rakipler belliydi. Ford güçlüydü. Alfa Romeo çevikti. Mercedes ise geri dönmeye hazırlanıyordu. Bir de yavaş yavaş yükselen Japonlar vardı. Elde ise şu var.
dengeli şasiler, arkadan itiş, direksiyonla konuşan otomobiller. Ama büyük bir problem vardı. Yarış programları darmadağınıktı. Her ekip kendi başına bir şeyler yapıyordu. Bu iş böyle yürümezdi. 1972'de çok kritik bir karar alındı. Yarış işleri tek bir çatı altında toplanacaktı ve motor spor departmanı kuruldu. Bugün M diye bildiğimiz harf. O günlerde şu anlama geliyordu: bu arabalar pist için var. Ne donanım paketi vardı ne statü iddiası. Sadece yarış. Ortaya çıkan ilk büyük delilik 3.0 GSL oldu. Adı bile bir mesajdı. Coupe Sport Leichtbau, yani hafiflik. Bu otomobilde konforun hiçbir önemi yoktu. İnce saçlar kullanıldı, izolasyon atıldı, her gram hesaplandı. Sonra o meşhur body kit geldi. Dev kanatlar, geniş çamurluklar ve Batmobile lakabı. Bu araba güzel görünmek için yapılmamıştı. Kazanmaya odaklıydı. Ve kazandı. Avrupa Touring Car sahnesinde ortalığı süpürdü. İtibar tam burada oluştu. Ama bir sorun vardı. Bu arabalar sokakta yoktu. Ve FIA'nın can sıkıcı ama tarihi değiştiren bir kuralı vardı. Yarıştığın otomobili belli sayıda sivil olarak da üretmelisin. Yani pist makinesi bir şekilde sokağa inmeliydi. Bu kural her şeyi değiştirdi. Bir süre sonra ekip şunu düşündü: madem bu iş bu noktaya geldi, o zaman sıfırdan bir şey yapalım. Lamborghini ile ortaklık kuruldu. Gerçi sonra Lamborghini ortadan kayboldu ve proje tamamen BMW'ye kaldı ama olsun. Ve ortaya çıkan şey M1 oldu. Ortadan motorlu, keskin hatlar, Giugiaro imzası. Ki bence tasarımı harika bir arabadır. Kağıt üzerinde kusursuzdu. Gerçekte ise zamanlaması yanlıştı. Pahalıydı, geç kalmıştı ve karmaşıktı. M1 hak ettiği ticari başarıyı yakalayamadı. Ama çok önemli bir şey yaptı. Bu departmanın sınır tanımadığını gösterdi. Ve bir ders bıraktı. Risk almadan efsane olunmaz. Asıl kırılma noktası ise başka bir yerdeydi. Bir gerçek yavaş yavaş netleşti. Gerçek sürücü arabaları ulaşılabilir platformlardan çıkıyordu. Elde mükemmel bir temel vardı. 3 serisi. Hafifti, dengeliydi, arkadan itişliydi ve sürücüyle konuşuyordu. Bu platform alındı ve şu fikir ortaya atıldı: pistte kazanan otomobili insanlar sokakta da kullanabilsin. Bu düşünce sadece bir modeli değil, bir kavramı doğuracaktı. Ondan sonra M sadece yarış anlamına gelmiyordu. Hafiflikti, dengeydi, mekanik dürüstlüktü ve sürücüyle kurulan bağdı. Lüksle mesafeliydi. Kontrolle pazarlık yapıyordu ama hissiyattan asla vazgeçmiyordu. Bu yaklaşım bir sonraki adımda otomotiv tarihinin en ikonik otomobillerinden birini doğuracaktı. Bir hata sonucu, bir zorunluluktan ve tamamen yarışmak için. Bir sonraki bölümde hiç efsane olmak için tasarlanmamış ama efsane haline gelmiş o arabaya geliyoruz. Bugün biri M3 dediğinde akla gelen şeyler neredeyse otomatik. Geniş çamurluklar, kaslı duruş, yüksek devir ve bolca efsane anlatısı. Ama işin ironik tarafı şu: bu otomobil efsane olmak için yapılmadı. Ortada büyük bir vizyon yoktu. İkon yaratalım gibi bir niyet hiç yoktu. Sadece çok net bir ihtiyaç vardı: yarışmak. 1980'lerin ortasında Touring Car sahnesi ciddi biçimde kızışmıştı. DTM, ETCC gibi seriler otomotiv dünyasının vitriniydi. Kim orada kazanıyorsa sokakta da söz sahibiydi. Rakipler hazırdı. Mercedes 190E pistlere çıkıyordu. Ford Sierra Cosworth güçlenmişti. Alfa Romeo agresifti. Eldeki standart E30 ise bu rekabet için yeterli değildi. Çözüm basitti ama acımasızdı: arabayı pist için yeniden yaratmak. Ve burada meşhur kelime devreye girdi: homologasyon. Kurallar şunu söylüyordu: bu arabayla yarışacaksan sokakta da satılabilir bir versiyonunu üretmek zorundasın. Yani pist canavarı bir şekilde trafiğe çıkacaktı. Ortaya çıkan otomobil standart bir 3 serisinin güçlendirilmiş hali değildi. Bu araba baştan aşağı farklıydı. Çamurluklar değişmişti. Arka camın açısı farklıydı. C sütunu başkaydı. Süspansiyon geometrisi bambaşkaydı. Dışarıdan bile şunu söylüyordu: ben sıradan değilim. Asıl fark ise kaputun altındaydı. 4 silindirli motor. Evet, gerçekten o dönemde kimse bunu beklemiyordu. Turbo yoktu. 6 silindir yoktu. V8 hiç yoktu. S14 motorun olayı güç değildi, devreydi, gaz tepkisiydi ve mekanik netlikti. Bu motor sürücüyü ayırıyordu. Ne yaptığını bilenle bilmeyeni. Hata yapana toleransı yoktu ama doğru kullanıldığında karşılığını fazlasıyla veriyordu. Pistte olanlar ise kısa sürede netleşti. Nereye çıktıysa kazandı. DTM'de, ETCC'de, IMSA'da bu otomobil tarih boyunca en çok yarış kazanan Touring Car unvanını aldı. Ve işte o an fark edildi. Ortada sıradan bir yarış aracı yoktu. Yanlışlıkla bir ikon doğmuştu. Sokak tarafı ise bambaşkaydı. Sertti,
Gürültülüydü, konforlu değildi. Günlük kullanıma pek uygun sayılmazdı. Ama alan herkes şunu biliyordu: bu otomobil seni şımartmak için değil, sürmek için vardı. Bugün bu kadar değerli olmasının sebebi para değil. Sebebi şu: hiç taviz verilmeden yapılmış olması. Pazarlama düşünülmeden, konfor hesaplanmadan, kaç satar sorusu sorulmadan. Sadece kazanmak için. Sadece. Bu ruh M3 isminin karakterini belirledi. Ama böyle bir otomobilin tek bir sorunu vardı: herkese ulaşmıyordu. Bir sonraki adım kaçınılmazdı: daha güçlü, daha konforlu, daha erişilebilir. E30 M3 kusursuzdu ama bir problemi vardı: kimse alamıyordu. Sertti, gürültülüydü, günlük hayata uygun değildi ve üretim adedi sınırlıydı. Bu yarış için mükemmel bir formüldü ama sürdürülebilir değildi. O noktada çok net bir gerçek vardı: eğer bu hikaye devam edecekse biraz değişmek gerekiyordu. 1990'ların başına gelindiğinde otomotiv dünyası da değişmişti. Müşteriler artık sadece pistte hızlı olan arabalar istemiyordu. Her gün binebilecekleri ama gerektiğinde sürücüsünü tatmin eden otomobiller arıyorlardı. Bu sefer ortaya çıkan otomobil önceki kadar radikal değildi ama çok daha olgundu. 6 silindirli bir motorla geldi. Daha pürüzsüz, daha torklu, daha yetişkin. Bu tercih tesadüf değildi. Amaç artık sadece kazanmak değil, bağ kurmaktı. Bu otomobil sertlikten biraz ödün vermişti ama karşılığında erişilebilirlik kazanmıştı. Direksiyon hala konuşuyordu. Şasi hala dengeliydi. Arkadan itiş hala merkezdeydi. Sadece artık her virajda seni terletmiyordu. Bu değişim M3'ü ilk kez gerçekten görünür hale getirdi. Sokakta, otoparkta, gençlerin hayallerinde ve tam bu noktada başka bir şeye başladı. Bu otomobil çok fazla eldeydi. Çok fazla kullanıldı, çok fazla modifiye edildi. Kimi doğru yaptı, kimi yanlış. Yan sanayi parçalar, bakımsız örnekler, yanlış ayarlar. Yavaş yavaş bir algı oluşmaya başladı. Sadece bu otomobil için değil, etrafındaki bütün kültür için ve BMW markası için. Sanayi muhabbetleri, selektör hikayeleri, yanlış kullanımlar. Ama mesele otomobil değildi. Mesele şuydu: bu ruh ilk kez belli bir çemberin dışına çıkmıştı ve görünür olan her şey eleştirilir. İşin ironik tarafı şu: bu nesil en dengeli ve en sorunsuz örneklerden biriydi. Ama aynı zamanda en çok hırpalananlardan biri oldu. Pistteydi, sokaktaydı, drift alanındaydı. Yani artık sadece bir otomobil değildi. Bir kültür nesnesiydi. Bu bölüm hikayenin çok önemli bir kırılma noktasıdır. Çünkü burada şunu öğrendik: saflık tek başına yetmez. Bağ kurmak gerekir. Bir sonraki adımda bu denge arayışı zirveye ulaşacaktı. Ve bugün hala birçok kişinin en doğrusu dediği otomobile geliyoruz. Bazı otomobiller vardır. Onları anlatırken iyi ya da çok iyi demek yetmez. Çünkü o arabalar bir noktadan sonra ölçü birimi haline gelir. Bu kasa tam olarak öyle oldu. Bu noktaya gelindiğinde beklenti çok yüksekti. Önceki nesil kitleyi büyütmüştü. M3 artık bilinen, aranan bir isimdi. Ama tam da bu yüzden risk büyüktü. Çünkü burada yapılacak en ufak hata oluşan bütün kimliği zedeleyebilirdi. Ortaya çıkan otomobil yarım bir adım olamazdı. Ne pistten kopabilirdi ne de günlük hayattan uzaklaşabilirdi. Bu dengeyi kuran şey kaputun altındaydı. 6 silindirli atmosferik bir motor. Yüksek devirli, kesintisiz, filtrelenmemiş. Bu motorun olayı rakam değildi, tepkilerdi. Gazla kurulan doğrudan bağdı. Devir yükseldikçe değişen karakterdi. Bu otomobil seni korkutmazdı ama haddini öğretirdi. Direksiyon netti, ön taraf konuşkandı, arka taraf dürüsttü. Limitler hissedilebilirdi. Yanlış yaptığında uyarırdı, doğru yaptığında ödüllendirirdi. Ve belki de bu yüzden bu kasa için hala aynı cümle kuruluyor: gerçek olan buydu. O Most Wanted'daki harika araba E46 idi. Bir süre sonra iş başka bir noktaya gitti. Daha hafif, daha sert, daha odaklı bir versiyon ortaya çıktı. İzolasyon atıldı, ağırlık azaltıldı, konfor gözden çıkarıldı. Bu versiyon hissetmek isteyenler içindi. Bugün bu otomobilin bu kadar kutsal görünmesinin sebebi para değil. Sebebi her şeyin tam sınırda yapılmış olması. Ama işte tam burada bir gerçek ortaya çıktı. Bu kadar saf olmak, bu kadar filtreyi kaldırmak artık sürdürülebilir değildi. Kurallar sertleşiyordu, beklentiler artıyordu, müşteri profili değişiyordu ve farkında olmadan bir eşik geçilmişti. Bu kasa bir dönemin zirvesiydi ama aynı zamanda bir vedaydı. Bir sonraki adımda bu karakter tamamen değişecekti. Ses artacaktı, silindir sayısı artacaktı ve herkes şunu soracaktı: bu hala aynı şey mi?
Bu noktada artık herkes şunu hissediyordu. Bir şeyler değişmek üzereydi. Kurallar sıkılaşıyordu. Emisyon baskısı artıyordu. Turbo kelimesi yavaş yavaş herkesin ağzına yerleşiyordu. Ve tam bu atmosferde mantıkla pek örtüşmeyen bir karar geldi. 8 silindir. Üstelik atmosferik. Bu karar ileriye bakmak değil, bilinçli bir şekilde tersine yürümekti. Ortaya çıkan motor kağıt üzerinde bile fazla iddialıydı. Yüksek devirliydi, hacmine göre beklenmeyecek kadar tepkiliydi ve sesi saklanamayacak kadar karakterliydi. Bu otomobil alt devirde seni etkilemezdi ama devir yükselmeye başladığında tüm hikaye değişirdi. Gaz pedalını biraz daha bastığında mekanik bir çığlık gelir. Elektronik değil, filtrelenmiş hiç değil. Tamamen metal. Sürüşte hissettirilen şey şuydu. Bu otomobil senden dikkat ister, saygı ister ama korkutmaz. Ön taraf önceki nesle göre biraz daha ağırdı ama denge hala oradaydı. Yüksek hızlarda daha stabil, limitlere yaklaştığında daha olgundu. Bu kasa bir öncekinden daha rafineydi ama aynı zamanda daha uzaktı. Araya giren şey gücün kendisi değil, filtrelerdi. Her şey biraz daha yumuşatılmıştı. Biraz daha güvenli hale getirilmişti. Bu iyi miydi? Evet. Ama bir şey eksilmişti. Bu yüzden insanlar ikiye bölündü. Bir kesim için bu otomobil şimdiye kadar yapılmış en etkileyici sürüş makinalarından biriydi. Bir diğer kesim için ise son saf bağ kopmaya başlamıştı. Bu kasa için en çok söylenen cümlelerden biri şuydu. Bunu bir daha yapamazlar ve haklılardı. Bu motorun burada kalacağı belliydi. Kurallar izin vermeyecekti. Maliyetler izin vermeyecekti. Zaman izin vermeyecekti. Bu yüzden bu otomobil yüksek sesle söylenmeyen bir vedaydı. Sessizce, abartılmadan, dramatik bir açıklama olmadan sadece üretildi, sürüldü ve bitti. Bir sonraki adımda artık kaçış yoktu. Zorunlu bir yön değişimi geliyordu ve bu değişim hikayeyi en çok bölen adım olacaktı. Bu noktada artık seçenek kalmamıştı. Kurallar izin vermiyordu. Beklentiler değişmişti. Dünya başka bir yere gidiyordu. Ve bu otomobil ilk kez bir zorunluluğun ürünü olarak doğdu. 6 silindir geri döndü. Ama bu kez atmosferik değil, turboyla. Kağıt üzerinde tablo kusursuzdu. Daha fazla güç, daha fazla tork, daha iyi tüketim, daha iyi emisyon. Sorun şurada başladı. Kağıt hissetmez. Bu otomobil inanılmaz hızlıydı. Düzlükte, çıkışlarda, her yerde. Ama gaz pedalına bastığında gelen şey eskisi gibi anlık değildi. Bir katman vardı arada. İnce ama hissedilen bir katman. Bu durum sürüşü kötü yapmadı ama farklı yaptı. Alt devirler güçlüydü, orta devirler çok etkileyiciydi. Ama üst devirde o eski çılgınlık yoktu. Bu otomobil aklı ikna ediyordu, kalbi biraz daha az. Günlük kullanımda ise her şey daha iyiydi. Daha stabil, daha güvenli, daha affedici. İlk kez her gün binilebilir cümlesi bu kadar rahat kuruldu. Ve tartışma tam burada başladı. Bir taraf şunu söyledi, çağa ayak uydurmak zorundaydı. Diğer tarafsa şunu dedi, tamam ama bedeli ağır oldu. İşin ilginç yanı şu, iki tarafta haklıydı. Pistte çok hızlıydı, tutarlıydı, hata kaldırıyordu. Ama pistte hızlı olmak unutulmaz olmakla aynı şey değildi. Bu kasa hikayeyi ileri taşıdı ama bir şeyleri de geride bıraktı. Ve belki de ilk kez aynı isim altında iki farklı beklenti doğdu. Bir sonraki adımda bu ayrım daha da netleşecekti. Çünkü gelen otomobil artık kimseyi kayıtsız bırakmayacaktı. Bu otomobil tanıtıldığında hatırlayın, kimse motoru konuşmadı, kimse şasiyi sormadı, kimse performans verilerine bakmadı. Herkes aynı yere kilitlendi. Ön yüze, o kocaman böbreklere. O an şunu anladık, bu otomobil sessiz kalmayacaktı. İster sev ister nefret et, görmezden gelemeyecekti. Neyse, tasarım kelimesini bir kenara bırakalım. Çünkü bu hikayede asıl kırılma kaputun altında ve direksiyonun ucundaydı. Bu kasa artık affetmeyen bir karakter taşımıyordu. Aksine fazlasıyla kollayıcıydı. Güç mü? Fazlasıyla vardı. Çekiş her koşulda. Elektronikler akıllı, hızlı ve her an hazır. Hatta tuşa basıp Drift Analyzer modunu açarak Need for Speed Underground'da drift puanı kasar gibi puan kasabiliyordum bile. Bu sistem driftin açısını, uzunluğunu, süresini vesaire her şeyi hesaplayıp puanlayabiliyordu bile. Bu otomobil sana şunu söylüyordu. Merak etme, kontrol bende. İşte tam da burada eski hikaye bitti. Eskiden sürüş bir tür pazarlıktı. Sen direksiyonu doğru tutarsan araba sana karşılığını verirdi. Burada ise ilişki değişmişti.
değişti. Bu sefer otomobil sürücüyü koruyordu. Bu iyi mi? Evet. Ama farklı mı? Kesinlikle. Çünkü artık hata yapman çok zor. Ve hata yapmanın zor olduğu yerde öğrenme de azalıyor. Bu otomobil seni sınamıyor. Seni taşıyor. Ve bu durum eski nesilleri sevenlerin içini biraz burktu. Ama başka bir gerçek daha vardı. Bu otomobil önceki bütün nesillerden daha hızlıydı. Daha stabil, daha güçlü, daha tutarlı. Yani mesele şu noktaya geldi. Hız mı, bağ mı? Ve bu soru artık tek bir otomobilin değil, bütün bir çağın sorusuydu. Şimdi bir duralım. Bir adım geri atalım. Bu hikayede anlatılan şey tek tek kasalar değil aslında. Anlatılan şey bir dönüşüm. Eskiden bu arabalar şunu isterdi: dikkat, saygı, sabır. Hata yaptığında bedel ödetirdi. Doğru yaptığında ise karşılığını fazlasıyla verirdi. Bugün tablo farklı. Bugün hız erişilebilir. Güç kontrol altında. Risk minimumda. Bu kötü mü? Hayır, ama başka bir şey. Çünkü artık otomobil senden şunu istemiyor: beni öğren. Diyor ki bırak, ben hallederim. Ve işte tartışma tam olarak burada kilitleniyor. Bir taraf diyor ki bu bir evrim, başka türlü hayatta kalamazdı. Diğer taraf diyor ki tamam ama ruh biraz daha filtrelendi. Gerçek şu: ikisi de doğru. Bu markanın geçmişi hep zorluklarla şekillendi. Yasaklarla, savaşlarla, kurallarla ve her seferinde yolunu değiştirdi. Ama tamamen vazgeçmedi. Bugün olan şey de bundan farklı değil. Artık bu arabalar daha hızlı, daha güvenli, daha erişilebilir. Ama daha az korkutucu. Ve belki de asıl soru şu: biz bu arabaları neden sevdik? Hız için mi yoksa his için mi? Çünkü his dediğin şey her zaman ölçülemez. Her zaman tabloda görünmez. Ama direksiyonun arkasında ilk virajda kendini belli eder. Bu hikaye bir kayıp hikayesi değil. Bu bir değişim hikayesi. Ve belki de en dürüst cümle şu olur: bu arabalar değişti ama biz de değiştik. Ve hala dönüp bakıyorsak demek ki bir şeyler hala çalışıyor. Siz ne diyorsunuz? Favori M3'ünüz hangisi? His mi yoksa hız mı? Yoksa bu ikisi ayrılmaz bir ikili mi? Aşağıda yorumlarda buluşalım. Ve işte dostlar, hikaye bitişe yaklaşırken söyleyelim: bu bir marka övgüsü değildi. Bu bir gömme videosu da değildi. Bu bir ruhun nasıl evrildiğinin hikayesiydi. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Bu hikayeler sana da bir şey hissettirdiyse kulüpte yerin hazır. Bir sonraki hikayede görüşürüz. Ve unutma, flat out yaşamak bazen gazlamak değil, bazen gerçekten hissetmektir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.